Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere koşullu biçimlendirme ile hazırlanmış etiketlere sahip bu sütun grafiğini nasıl yapabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Hazırlamış olduğum örnek çalışmada bir firmanın hedeflenen bütçe değerine karşılık gerçekleşen artı ve eksi yönde bakiye değer farkını koşullu biçimlendirme ile görselleştirmeye çalıştım. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bunun için şurayı alıyorum. Kopyalıyorum ve sayfa 2'de şu alana özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Öncelikle bakiye ile bütçe arasındaki farkı hesaplatmamız gerekiyor. Bunun için şuraya geliyorum. Ctrl R diyorum ve buraya fark yazıyorum. Shift eşittir bakiye eksi bütçe diyorum. Aşağı doğru bunu çektiriyorum. Şimdi buraya örnek grafiğimde olduğu gibi okları getirelim. Yukarı ok ve aşağı ok. Bunları getirelim. Bunun için de şöyle yapacağım. Ekleye geliyorum. Simge diyorum. Buradan normal metni seçeceğim. Buradan aşağıda okları bulmaya çalışacağım. Şurada. Yukarı ok. Tabi bunu şurada seçmeliyim. Buradan değil. Şurada bir yerde eklemeliyim. Yoksa yazının üstüne gelecek. Yukarı ok ekle. Aşağı ok ekle. Bir de şunu istiyorum. Kapatıyorum bunu. Bunları şöyle şuraya alıyorum. Ve kopyalıyorum. Ctrl C diyorum. Şuraya geliyorum. Hücreleri biçimlendir diyorum. İsteğe uyarlanmış. Buradan genel yerine sıfırı seçiyorum. Ancak şöyle sıfırı siliyorum buradan. Kopyaladığım okları yapıştırıyorum. Siliyorum. Yukarı oku seçiyorum. Sıfır diyorum. Noktalı virgül. Tekrar kopyalıyorum. Şimdi yukarı oku sileceğim. Aşağı oku bırakacağım. Sıfır diyeceğim. Noktalı virgül. Tekrar Ctrl V. Yukarı ok ve aşağı oku siliyorum. Yatay oku bırakıyorum. Sıfır diyorum. Noktalı virgül. 2 tane boşluk bırakıyorum. Tamam diyorum. Bunu aşağı doğru çektiriyorum. Tabi burada ben formül yapmamışım. C2 değil de şöyle B2 eksi C2 demem lazım. Tekrar aşağı çektiriyorum. Şunları gizliyorum artık. Beyaz yapacağım. Burada yukarı ve aşağı oku görebiliyorum. Bir de yatay oku görelim. Bunun için şöyle yapayım. Şurayı 511 diyeyim. Evet. Geri alıyorum. Şimdi şöyle şunlara renk verelim. Renklerimiz olsun şu şekilde. O yüzden şuraya geliyorum tekrardan. Hücreleri biçimlendir diyorum. Şunun başına geliyorum. Köşeli parantez. Yeşil yazıyorum. Yukarı oka. Köşeli parantezi kapatıyorum. Şimdi aşağı okun önüne geliyorum. Noktalı virgülden sonra. Tekrar köşeli parantez. Kırmızı. Köşeli parantezi kapatıyorum. Diğerlerine dokunmuyorum. Tamam diyorum. Ve bunu aşağı çektiriyorum. Tekrar şurayı 511 yapalım. Evet. Şimdi grafiğimizi yapalım. Şunları seçiyorum. Kontrole basılı bir şekilde şu farkı seçiyorum. Ekleye geliyorum. Buradan da şu sütun grafiğimi seçeceğim. Şunu biraz büyütüyorum. Öncelikle görünümden kılavuz çizgilerini kaldıralım.
Daha sonrasında grafiğim seçiliyken buradan grafik tasarımdan ben daha öncesinde şunu seçmiştim. Şöyle bir bakalım. Ben değiştireyim. Siz isterseniz bunu seçebilirsiniz. Burada veri etiketleri hazır geliyor ama ben tekrar bunu seçeyim. Çünkü veri etiketlerini nasıl ekleyeceğimizi göstereyim size. Şunu kaldıralım. Başlığı olmasın. Kılavuz çizgileri olmasın. Eksenler kalsın. Ya da kılavuz çizgilerini bırakalım. Buradakiyle aynı olsun. Ve şunu seçip veri serisini biçimlendir diyorum. Buradan da bunu 100'e kadar çekeceğim. Hatta biraz daha geniş yapıp 85 diyebiliriz. Dolguya geliyorum. Çizgisini bu şekilde kalsın. Kalın yapacağım. 3 olsun. Onun dışında burada başka bir şeye dokunmayacağım. Şimdi grafiğimiz seçiliyken buradan veri etiketlerini ekleyelim. Bunları seçelim ve kalın yapıp büyütelim biraz. Aynı şekilde şunları da. Şu etiketlerimiz de. Ve şuraya geliyorum. Shift eşittir. Rastgele arada birden 100'e kadar. 1000'e kadar yapalım. 100 az olacak. Ctrl R sağ tarafa çekiyorum. Şunu aşağı Ctrl D ile şunu da Shift eşittir yukarıyı seçtiriyorum. Bunu seçip Ctrl D diyorum. Formüller şimdi hesapla. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgileri sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.